Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videoda farklı bir şeyler yapalım dedik. Sonuçta 2024'ün ilk videosu. Ve Joe olarak Tolkien evrenindeki eşleşmelere bakıp dedik ki bir hikaye anlatalım. Belki aile dramı diyebilirsiniz, belki artık ne bileyim Numenor tarihinin bir parçası denebilir. Ancak Tolkien evrenindeki belli eşleşmeleri hepimiz biliyoruz. Arwen, işte Aragorn, Eowyn, Faramir, Galadriel, Celeborn, Beren, Luthien. Ve bu grubun içinde ben biraz daha az duyulduğunu varsaydım ve çok fazla dillendirilmemiş bir başka hikayeyi değerlendirmek istiyorum bu videoda. Aldarion ve Erendis aslına bakarsanız diğer eşleşmelere göre çok daha az ünlenmiş, çok daha az konuşulan bir ilişki, bir ikili, karı koca aslında. Numenor'un çöküşü, evet bu biliyoruz, en son çıkan bu arkadaş Tolkien kitaplarından, yine Christopher Tolkien'in notlardan bir araya getirdiği aslında bitmemiş öykülerde Silmarillion'da parçalarını bulabileceğiniz, aynı zamanda da hiçbir yerde bulamayacağınız parçaların bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmış bir kitap. Bu kitabın 119. sayfası. 119. sayfa demiştik. Aldarion ve Erendis. Evet, burada başlıyor hikayeleri. Bulabileceğiniz en detaylı hali diyebiliriz. Çünkü Christopher Tolkien birçok böyle kitaplara yansımamış, babasının kağıt parçaları üzerine not aldığı noktaları da bu kitaba getirmiş ve bu artık Türkçe'de var. Bu yüzden Unfinished Tales veya işte orijinal Silmarillion gibi şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Bugün bu hikayeye odaklanalım istiyorum. Sanırım videonun konusunu anlatabildim. 2024'ün ilk videosuna Smeagol'un evinde hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Aldarion ve Erendis. Ne? The Mariner's Wife diye geçiyor. Yani denizcinin eşi. Aslında normalde bitmemiş öykülerin ikinci kitabının ikinci bölümünde olan bir hikaye. Aynı zamanda da Tolkien'in aslına bakarsanız Numenor'la ilgili tamamlanmış olan tek hikayem dediği kısa bir hikaye, ama çok uzun değil, öyle bir kitap olabilecek bir hikaye değil ve aslında Tolkien evrenindeki ilişkiler arasında da belki en trajik, en dramatik olanı da bu, alışılmadık bir sona sahip Tolkien'in yazmalarını göz önünde bulundurursak. Temel olarak denizci kral, denizci Numenor kralı Tar Aldarion'la eşi Erendis arasında geçen bir artık tartışmalar yumağı veya ilişkinin o çetrefilli halini anlatan kısa bir hikayeden bahsediyoruz. Aslında hikaye Tar Meneldur zamanında başlıyor. O zamanki kral o, Aldarion'un oğlu. Oğlu ve babası arasındaki tartışmanın konusu şu: oğlu küçük yaşlardan beridir deniz aşığı. Numenor'a bahşedilen özelliklerden biri biliyorsunuz denizcilik üzerine son derece yetenekli olmaları ve bu yüzden de oğlunun bu deniz merakı kralın ilk zamanlar ilgisini çekiyor. Genç veliaht ki o dakika daha veliaht ilan edilmiş değil. 2. Çağ 275'te ilk kez denize açılıyor ve Orta Dünya kıyılarına gidiyor. Dedesi eşlik ediyor ona. Daha sonraki gezileri ve oraya gitme, o Orta Dünya sahillerine olan, denize olan ilgisi kendisinin Círdan ve Gil-galad gibi çok karizmatik ve önemli iki elf lideriyle, kanaat lideriyle tanışmasını bile sağlıyor. Rivayet o ki devamında gidip gelmelerinde Galadriel'le bile tanışıyor. Meneldur ve Aldarion, yani baba oğul arasındaki bu tartışma ne zaman ortaya çıkıyor? Şimdi deniz güzel. Denize merakı babasını, Meneldur'u memnun ediyor. Ama daha sonrasında ters düşüyor fikirleri. Niye? Çünkü genç taht varisi o kadar fazla zaman geçirmeye başlıyor ki denizde. Kral diyor ki artık topraklarını, insanını, halkını biraz tanısan, kendine bir eş seçsen ve tahtın varisi olarak kendisini halka tanıtmasını istiyor kral. Meneldur'un derdi bu. Aldarion'un derdi ise çok başka. O denize aşık. En azından hikayenin başında algıladığınız detay bu. Fırsatını bulduğu vakit büyük bir gemi inşa ediyor. O gemiyle açık denizler. Ancak bu zaman içinde babasıyla arasının açılmasına sebep oluyor. Genç Aldarion'un hatta denizcilik loncasını kurma gibi bir durumu var Numenor'da. Guild of Venturers diye geçiyor. Bizde gözü pekler diye Türkçe'ye çevrilmesine ama venturer biraz girişimci veya hani o cesareti veren bir ifade. Ben bunu denizcilik loncası olarak çevirmeyi
tercih ediyorum çünkü yaptıkları iş orada toplanıp nereyi keşfedeceklerine karar vermek, gemiyi hazırlamak, inşa etmek ve hareket etmek. Yani gözü pek bana çok oraya gidiyormuş gibi gelmedi açıkçası. Çevrene büyük bir saygı duymakla beraber yaptığı işe daha doğrusu. Ben de kendi yorumumu bu şekilde vermek isterim. Bu denizciler loncası dediğimiz kuruluş ne yapıyor? Toplanıyorlar dediğim gibi, gemi inşa ediyorlar. Nereye sefer yapacaklarına karar veriyorlar. Bunlar Uinine'nin taraftarı. Fanatik bir şekilde Uinine'ciler bunlar. Uininen kim diyorsanız da kendisi Lady of the Sea diye geçiyor. Denizin hanımı, bir Maia, Gandalf'la aynı level'da. Ve denizcileri kutsuyor, yolculuklarını kutsuyor, onları koruyor, gözetiyor, ona saygı gösterirseniz sizin işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi bu kadarla bitmiyor. O bir Maia ve bir de eşi var, Ossi diye. İkisi denizden sorumlu Maia'lar. Hanımefendi pek fazla topa girmiyor ama eşi Ulmo'yla, deniz tanrısıyla bir hizmetkar efendi ilişkisine sahip. Yani meleksi altında Maia. Klasik dizilim burada da var. Bunu böyle belirtip cebimize koyup hikayeye devam ediyoruz. Şimdi bu tabii Orta Dünya'ya devamlı denize açılıyor olması Aldarion'un bir noktada şöyle bir mantığa getiriliyor. Sonuçta gelişmek için el işçiliğine, keresteye önem veriyor Numenor. Taş kadar ağaç da önemli. Ve gidip Orta Dünya kıyılarından ağaç topluyor. Hatta Aldarion orada bir de liman yapıyor. Liman şehri oluşturmaya çalışıyor. Ancak o kadar çok gidip o kadar çok uzun süre karadan uzak, Numenor adasından uzak kalıyor ki dediğim gibi Meneldur artık bir yerde diyor ki ya kardeşim senin kulağını biraz büzmek gerek. Çünkü yok görmüyor oğlunu. Ve kraliyetin devamı için onun orada olup kendisini tanıtması gerektiği inancında. Bu yüzden de diyor ki ben diyor bunu taht varisi ilan edeyim. Ve bu şekilde adaya daha çok bağlarım. Bir eş bulur, bir aile kurar, adaya artık kendisini bağlar ve bu şekilde Numenor'un geleceği de garanti altına alınır diyor. Ve Aldarion bir seferden geri döndüğündeki defalarca gidip geldiği bir dönem onun taht varisi ilan edilme töreni yapıyor oğluna. Ve bu törende Aldarion Erendis'i ilk defa görüyor. Ancak bu törende gördüğü bu güzel kadınla henüz bir aile kurma ihtiyacı hissetmiyor. Niye? Çünkü denize olan aşkı çok büyük. Karada kaldığı süre onu bunaltıyor. O hep denize gitmeye çalışıyor. O Orta Dünya kıyılarında kimsenin keşfetmediği yerleri, keşfetmediği kültürleri görüp onlarla diyalog kurmaya, onlarla ilgili bilgi almaya, Orta Dünya'dan ağaç getirmeye devam ediyor. Bu arada hemen bir parantez açalım. Meneldur denize açılmasını engellemek için Numenor karasındaki ağaçların gemi yapımı için kesilmesini de yasaklıyor. Ama bu da oğlunu durdurmuyor. Orta Dünya'dan toplayıp getirmeye başlıyor ağaçları. Bu parantezi bu şekilde kapatabiliriz. Şimdi hemen bu noktada doğal olarak Erendis'e girmemiz gerekiyor. Kimdir, nedir bir ona bakalım. Aslında Mariner's Wife yani denizcinin eşi deniyor. Aynı zamanda da yabancılaştırılmış, kralın yabancılaştırılmış eşi de deniyor. Hikayenin sonu dediğim gibi Tolkien evreninde çok fazlasıyla rastlamadığımız bir son aslında. Erendis'in babası Beregar, annesi Nunet. Aslında bu aile Beor hanesine ait. Neydi bu Beor? Birinci çağdaki kadim 3 tane insan soyu var, hanesi var. Onlardan biri ama aynı zamanda bu aile Numenor soylularına uzaktan da olsa bağlı olan düşük seviye bir aile. Elros'un soyundan gelmedikleri için öyle uzun hayat bahşedilmemiş. Yani çok önemli bir aile kolundan, önemli bir artık lineage diyorlar ya onlar, o aile ağacından bahsedemiyoruz burada. Çok önemli, göze batan bir aile değil aslında Erendis'in ailesi. Aynı zamanda tabii Berendis'le ilgili şu noktayı vermek lazım. O da Aldarion'un o varis ilan edilme töreninde atın üzerinde o vakur duruşuyla görüyor bu adamı ve o vakitten sonra aklından çıkaramıyor aslında. Şimdi videonun belli noktalarında kendi aralarında geçen diyaloglardan o kitaptan alıntıları yapacağız. Okuyacağız, onları da koyacağım. Arada böyle sekanslar renklensin diye. Oldukça uzun süren bir flörtleşme sekansı var. Burada bayağı çok bir diyalog geçiyor. En önemli nokta aslında tabii burada belirtilmesi gereken o flörtün içinde şöyle bir uyuşmazlık var aslında gözle görülen. Kadın
Erendis iç taraflarda, yani Numenor Adası'nın içlerine doğru yerleşmeyi tercih eden, orada tabiatı seven, işte koyunların o meyleşmesi, çiftlik ortamında çok daha kendisini rahat hisseden bir karakter. Karşı taraftaki erkek, o ise tamamen dış tarafa, kıyı şehrine, suya, denize ve onun uzağındaki o açıklardaki bilinmeze daha çok böyle bir hani sevgi, özlem duyan bir karakter. İlk uyuşmazlık aslında bu ilişkide bu. Numenor'un başlıca koyun yetiştirme bölgesi olan Emeria'ya geldiler. Çiftçilerin ve küçükbaş hayvanlara çobanlık edenlerin beyaz boyalı evlerini uzaktan seyredip sürülerin melemelerine kulak verdiler. Erendis bakışlarını Aldarion'unkilere odaklayıp orada kendisine şöyle dedi. İşte burada huzur buluyorum ben. Kraliyet varisinin eşi olarak dilediğin yerde vakit geçirme hakkın var, karşılığını verdi Aldarion. Kraliçe olunca da dilediğince dayatıp döşeteceğin nice güzel evin olacak dört bir yanda. Sen kraliyet asasını devraldığında ben yaşlanmış olacağım, dedi Erendis. Peki ya kralın varisi bu esnada nerede yaşam sürecek? Karısı neredeyse orada, dedi Aldarion. İşleri el verdiğince elbette. Eğer ki karısı bu meşgalelerde kendisine eşlik edemeyecekse. Kocamı Uniyen hanımla paylaşacak değilim, dedi Erendis bu kez. Bana sorarsan bu tabir farklı manalara çekilebilir, dedi Aldarion. Ben de karımı ormanların efendisi Orome ile paylaşmak istemediğimi ifade edebilirim pekala. Eşim yabanıl ortamda yetişen ağaçları sevdiğine göre. Bence de paylaşmamalısın, dedi Erendis. Çünkü kafanı bir kere koydun mu Uniyen'e armağan olsun diye devirmeyeceğin ağaç yoktur. Zamanın içinde birçok kez yakınlaşıyorlar, birçok kez ayrılıyorlar ve yine de ilişkilerini bir şekilde devam ettiriyorlar. Ancak çok böyle net bildiğimiz, böyle hani çok yakın, o dediğim gibi Tolkien evreninin o sıkı fıkı flörtleşmesini burada göremiyoruz. İkinci Çağ 855'te nişanlanırlar. Burada bir ikilem vardır her ikisinin kafasında da. Erendis, Aldarion'un içindeki deniz sevgisini fark eder. Onunla evlenirse denizle paylaşmak zorunda olduğunu, eşini fark eder. Bu bunun kafasını bayağı bir oyalar. Çok uzun sürmesini, o birlikteliğin açıklanmasının uzun sürmesini bu şekilde açıklıyorlar. Adam da şöyle bir şeyin farkındadır. O da eğer evlendiği vakit bu kadınla artık o deniz sevgisini eş sevgisiyle paylaşmak zorundadır. İkisinin de aslında kafasında soru işaretleri çoktur. Numenor'un düşüşü aslında kitap olarak bu göz ardında kalmış olan, hani diğer ilişkilere göre biraz daha arka plana itilmiş çok ilginç bir hikaye. Yani kısa bir hikaye, ancak dediğim gibi gerçekten Tolkien'in eşleşmelerinde bu kadar çok ikilem, bu kadar çok çatışma genelde görmezsiniz. Yine kararlar alınmak zorundadır ama buradaki gerçekten genel hikaye akışının dışında kalıyor Tolkien. Şimdi tabii bütün detayları verip de hiç okumamanızı sağlayacak bir durumumuz olmadığı için 2. Çağ 870'te evleniyor bunlar. Bunu söyleyeyim. Ondan öncesinde babasıyla tartışıyor Aldarion. Eşiyle çok fazla kavga dövüş var. Kız onun ağaçları gemi yapmak için kesmesine sinirleniyor. Yavanna tarafında aslında Erendis. Ona daha çok böyle tapınıyor ve çok açık bir şekilde Uininen, yani denizin hanımını reddediyor. Beni diyor onunla alakalı bir cümlenin içinde kullanmayın diyor. Ben diyor denizden, martı sesinden hoşlanmıyorum diyor. O ağaçların arasından geçen rüzgarın, meleyen koyunların sesini seviyor. Daha çok çiftlik ortamı insanı. Diğeri tamamen deniz insanı. Ancak Numenor'un geleceği, babasının isteği, baskılar sonucunda bu ikili dediğim gibi 2. Çağ 870'te evlilik kararı alıyorlar. Aldarion Gözüpekler Loncası'nı kuralı beri tam 100 sene geçmişti ve bunun şerefine Numenor'un tüm limanlarında çeşitli şenlikler düzenlenecekti. Denize ve denizle ilgili her türlü şeye duyduğu hoşnutsuzluğu ve korkuyu bastıran Erendis bu teklife uymaya razı oldu. Böylece Romenna'dan yelken açıp adanın batı yakasındaki Anduin limanına vardılar. Anduin efendisi ve aynı zamanda Aldarion'un yakın akrabası olan Valandil orada görkemli bir kutlama tertip ettirmişti. Ziyafet sofrasında Erendis'e Uinen'in kızı ve dolayısıyla denizlerin hanımı unvanının yeni taşıyıcısı olduğunu belirtir şekilde Uininiel ismini yakıştıracak, onun şerefine kadeh kaldıracaktı. Sofrada Valandil'in eşinin yanında yer almış bulunan Erendis ise yüksek sesle şöyle cevap vermişti. Bana böyle bir isimle hitap etmeyin.
Ben Uniye'nin kızı asla olamam. Kendisi bana dosttan ziyade düşmandır. İkinci çağ 873. Bir kız çocuğu dünyaya geliyor bu evlilikten. Ankalime ismiyle de bilinen ve Numenor geleneğinde hep erkeklerin tahta geçme kuralını, aslında bunun bir kural değil, anane olduğunu yazıyor Tolkien bir mektubunda. O yüzden bu işte ananeyi, bu alışkanlığı bozan karakter Ankalime. Kendisi ilk hükümran kraliçe olacak. Bütün bu gelişmelere rağmen Aldarion'un denize açılma isteği bitmiyor. Devamlı bir gezi yapıp geliyor, sefere çıkıyor. 10 sene yok, 3 sene yok, 5 sene yok ve geri geliyor. Bu arada tabii ki Erendis en çok neden yakınıyor? O sonsuz veya uzatılmış bir hayata sahip değil. O daha hızlı yaşlanıyor. O yüzden de diyor ki, ya gidiyorsun göremiyorum, senelerce yoksun, yalnız hissediyorum diyor kız. Böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ve doğal bir asil soydan gelen bir karakter de olmadığı için aslına bakarsanız eşiyle beraber bir konumu var. O gittiğinde o kadar saygı görmüyor. O yüzden de bu tasasını, bu kederini devamlı belirtiyor Erendis. Ancak bu noktada Aldarion tarafına baktığımızda da o devamlı o deniz özlemi içinde. Tabi bu arada onun durumu da çok iyi değil. Numenor'un halkı doğal olarak Armenelos'taki başkentteki halk doğal olarak Prens Veliaht'ın devamlı denize açılması, gelmemesi, eşinin yalnız kalmasından dolayı onunla ilgili de dedikodu üretiyor tabii ki. Onun da sosyal statüsü aslında farkında olmadığı bir şekilde çatırdamaya başlıyor. Romenna tersaneleri yeniden testere ve çekiç sesleriyle çınlarken küçük ebatlı başka pek çok teknenin arasında muazzam boyutlarda omurgası şekillenmeye başlamış dudak uçuklatıcı bir yapı belirdi. Her göreni hayretler içinde bırakan bir tasarıma sahipti. Trufanto yani tahta balina diyorlardı bu gemiye. Fakat gerçek ismi bu değildi. Aldarion ona bunlardan söz etmemiş olsa da gelişmeleri bir şekilde haber alan Erendis huzursuzluğa kapılmıştı. Böylece bir gün kendisi kocasına bunun bahsini açtı. Gemilerle ilgili ağızdan ağza dolaşan şu yeni havadislerin neyin nesi olduğunu sorabilir miyim limanların efendisi? Elimizin altında kafi sayıda tekne yok mu sanki? Bu uğurda bu sene kaç güzelim ağaç daha canından edildi. Dudaklarında hafif bir tebessümle, içtenlikle yapıyordu bu konuşmayı. Bir erkeğin ayağı karaya basıyorken de zaman ayırması elzem olan işler vardır diye cevapladı adam onu. Güzeller güzeli bir karısı olsa bile. Ağaçlar bugün yetişir, yarın kesilir. Hem ben her defasında kesilenden fazlasını diktirmeye özen gösteriyorum. Ancak Aldarion'un da aslına bakarsanız belli amaçları olduğunu burada belirtmekte fayda var. Mesela Erendis bir gün annesi Nunet'le konuşurken annesi şöyle bir yorumda bulunuyor. Onun diyor denize açılma isteği diyor sadece diyor deniz ve denizin ötesindeki macera değil diyor. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir motivasyonu var diyor. Bu aslında kritik bir nokta bu hikayede. Bana göre Tolkien'in bu noktada vermek istediği insanlar arasındaki iletişim eğer kopup karşımızdakini dinlemezsek olayların nereye yürüdüğüne dair kısa bir hikaye. Bence başarılı da bir hikaye. Evet, dediğim gibi bu konuda herkes kendi kafasına göre davranıp ortak bir paydaya gelmedikleri için belli sıkıntılar yaşıyorlar dediğim gibi. Meneldur doğal olarak artık oğlunun yerleşmesini istiyor. Evlendiriyor ancak adam gitmeye devam ediyor. Aldarion durmuyor. Devamlı Orta Dünya kıyılarında. Hatta birçok kez söylediği sürede de geri dönemiyor. Bu gecikmenin sebebi bazen kendisinden bazen oluşan şartlardan dolayı. Ancak tabii ki bekleyen Erendis ve Meneldur doğal olarak umursamıyorlar çok fazla. Ama aynı şekilde Aldarion da onları umursamıyor. Ve gittikçe ilginç bir ilişki başlıyor. Hepsinin arasında böyle bayağı gerçekten bir makarna tadına dönen birbirinin içine girmiş girift bir ilişki ağı örülüyor. Aradaki olayları hızlıca geçeceğim. Hani bir iki tane okumada attık diyaloglarıyla ilgili. Bu noktada artık son seferden bahsediyoruz. Aldarion çıkıyor. Son sefer derken olayların koptuğu noktaya getiren son sefer olarak adlandıralım. Bunu Aldarion yine denize açılıyor. Yine oldukça uzun bir süre ortalıkta yok. Kızı Ankalime 3 yaşında, o geri döndüğünde 9. yaşına geliyor. Böyle bir sıkıntı mevcut ortamda. Ve doğal olarak bu sırada Erendis artık eşinden tamamen soğumuş, hemen hemen ipleri koparmış durumda ve Armenelos'ta olan evlerini kapatıyor ve çiftliklerine gidiyor.
Emery'de o düğünle ilgili, o tanışma, nişanla ilgili yapılmış beyaz bir çiftlikleri var. Beyaz bir ev. Aslına bakarsanız tabiatın içinde bu. Buraya gidiyor. Büyük şehirdeki evi kapatıyor. Çiftliğe, tabiatın olduğu, doğanın olduğu, kendisini rahat hissettiği yere gidiyor. Bu noktada hani şunları da belirteyim, işte nişanlarında elfler bir ağaç getiriyor, işte 2 tane kuş hediye ediyor, bir sürü bayağı detay var ama dediğim gibi zaten kısa hikaye. Alın okuyun, hani hepsini burada aktarmak bana biraz yani olayın tadı kaçarmış gibi geliyor. Sadece bu ikiliyi anlatmak için şu an buradayız aslında. Bu tür detaylar var. Bunlar ailelere bu ikilinin ilişkisiyle ilgili bazı referanslar veriyor aslına bakarsanız. Yani gerçekten çok büyük çatışmalar yaşıyorlar. Birbirlerine karşı son derece soğuk, son derece kaba ifadeler kullanılıyor. Ne yazık ki bu tür talihsizlikler gerçekleşiyor. Aslına bakarsanız bunların totalinin tamamı belli bir noktaya kadar tamamen yanlış anlamayla oluşmuş algılar. Erendis doğal olarak tam bir erkek düşmanı haline geliyor kraliçe olarak. Ama o kraliçe ağırlığını da kullanmıyor. Çiftliğe çekiliyor ve bir inziva. Orada böyle herkesten izole bir hayat yaşamaya başlıyor. Ankalime'yi de tamamen kadınlardan oluşan hizmetkarlar grubuyla beraber büyütüyor. Kendi bilgileriyle, kendi hayat görüşüyle besliyor. Erkeklerden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü Erendis'in gözünde karşı cins son derece anlayışsız, bireysel ve egoist. Neyse doğal olarak çocuğunun doğum gününde kral normalde söz verdiğinden yine gecikmeli şekilde Numenor topraklarına ayak basıyor. Ve doğal olarak evine gidiyor, evin terk edilmiş olduğunu görüyor. Büyük bir hayal kırıklığıyla doğal olarak saraya babasının karşısına çıkıyor ve Meneldur'a sana anlatmam gerekenler var diyor. Ancak kral bir dakika diyor, sen diyor Numenor'un taht varisisin diyor. Senin diyor kral olman için önce kendi haneni düzenlemen lazım ki Numenor'un hanelerine düzen getirebilesin. Bence diyor her şeyden önce gitmen gereken bir yer var diyor. Doğal olarak orada yine biraz çatışıyor ama Aldarion kendisine verilmiş bir mektubu Meneldur'a veriyor, babasına veriyor. Diyor ki bunun getirmekle yükümlüydüm diyor, az kaldı unutuyordum deyip mektubu verip eşini bulmaya atlayıp bayra çayıra vuruyor kendini. Gil-galad'dan geliyor bu mektup. Ve aslına bakarsanız Numenor'un akışını değiştiren bir durumu var. Bu mektubu okuduktan sonra Meneldur durumun ciddiyetini anlıyor. Gölgenin tekrar Orta Dünya üzerine düştüğünü fark ediyor ve diyor ki ben konulardan bir haberim. Benim oğlum Numenor'un ve Numenor'un temsil ettiği ideolojinin korunması için o Orta Dünya gezilerini yapmıştı. Ancak da burada belirtmekte fayda var. Baştaki geziler tamamen keyfe keder. Daha sonrasında yavaş yavaş duyduğu şeyler sonunda bu yola giriyor Aldarion. İlk baştakiler tamamen zevkine. Sonrası bir misyon icabı ve o gecikmelerin birçoğunun içinde de orada yapması gereken şeyler var. Gil-galad bile özür diliyor hani gereğinden fazla tuttum onu burada diye. Ve Meneldur diyor ki oğluma diyor tahtı bırakmalıyım çünkü durumun vehametini o daha iyi biliyor. O kral olarak daha net karar verebilir diyor ve oğlunun dönmesini ve bu fikrinin ona deklare etmek için bekliyor. Bu sırada Aldarion doğal olarak eşine gidiyor. Erenmiye'deki çiftliğe varıyor. Ancak son derece soğuk karşılanıyor. Erendis bir yabancı gibi davranıyor. Tek başına yemek yediriyor ona. Misafir odasında kalıyor. Avluya girdiklerinde atından atlarken Erendis'i gördü. Kapının iki yanındaki sütunlara doğru çıkan basamakların başında beyaz giysiler içinde dikilmekteydi. Kadın vakur bir duruş sergileme çabasında olsa da adam ona yaklaştığında karısının benzinin solgun, gözlerinin ise dolu dolu olduğunu fark etti. Gelişiniz gecikti, Efendi Aldarion. Diyerek söze girdi kadın. Çoktandır sizden ümidimi kesmiştim. Korkarım bu şartlar altında vaktinde gelmeniz durumunda sizi bekleyecek olan karşılamayı sunamayacağız. Denizcileri memnun etmek pek de zor değildir, dedi adam. İyi öyleyse, dedi kadın. Ardından adamı orada öylece bırakıp eve girdi. Herhangi bir şekilde samimiyet göstermiyor. Kızıyla karşı karşıya getirmiyor Aldarion'u. Bu davranışın sonunda kral bir sonraki, daha doğrusu artık vekil prens, varis bir sonraki sabaha çok hiddetli kalkıyor. Kızını görmek istiyor ve görüyor. Bu noktada çok egzantrik bir ifade var. Karşılaştıkları diyaloglar, birbirlerine söyledikleri gerçekten ne yazık ki sert.
Kral çiftlikten ayrıldıktan sonra kadın aslında ondan özür dileyeceğini ve sonra barışacaklarını hayal eder şekilde durduğundan ve bunların hiçbiri gerçekleşmediği için olduğu noktadan daha karanlık bir ruh haline bürünüyor. Aldarion tam çıkış kapısına doğru ilerliyordu ki Erendis orada bitiverdi. Kadın geceyi uykusuz geçirmişti belli ki ve şimdi onun yolunu kesecek şekilde kapının eşiğinde dikilmekteydi. Görüyorum ki ayrılırken gelişinizde olduğundan çok daha dakik davranıyorsunuz efendim, dedi kadın. Kadınlarla dolu olan bu evi işinizi henüz bitirmeden böylesine çabuk terk edecek kadar sıkıcı bulmadığınızı umarım. Siz bir denizcisiniz ya hani. Laf açılmışken hangi iş üzerine uğramıştınız buraya? Ayrılmadan önce bunu benimle paylaşma lütfunda bulunur muydunuz? Armenelos'ta bana eşimin burada bulunduğunu ve kızımı da yanında buraya getirmiş olduğu söylendi diye cevap verdi adam. Burada bir eşim olduğu konusunda yanıldığım aşikar ama kızımı da mı göremeyeceğim? Birkaç yıl öncesine kadar bir kızınız olduğu doğru, dedi kadın bu kez. Ama benim kızım henüz uyanmadı. Uyandırın kendisini öyleyse. Ben atımı hazırlayana kadar, dedi Aldarion. Sonuçta şöyle diyebiliriz. İlişki kötüye gitsin diye her ikisi de ellerinden geleni yapıyorlar aslında. Oturup 2 dakika birbirleriyle normal konuşsalar, gururdu, işte inattı veya ben haklıyım takıntısı olmasa ki bu noktada iki tarafta kendilerinin haklılıkları üzerinde duruyorlar zaten. Sıkıntı burada başlıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Ben haklıyım diyor, devam ediyor. Açıklama da yapmıyor. Karşı tarafı anlama şansı da vermiyor. Bunu öncelikle koyalım. Ben bunu günümüz dünyasındaki bu diyalog eksikliğine çok benzetiyorum. Herkesin kendince bir fikri, haklılığı var. Karşı tarafın ne yaşadığı, ne yaptığı bir empati yoksunluğu içindeyiz. Özellikle ben kendi coğrafyamız için bunu çok rahatlıkla kullanabilirim. Hiç kimse hiç kimsenin halinden anlamaya çalışmıyor. Eskiden o komşuluk, işte o bağ dediğiniz şeyler bu şekilde oluyordu. İnsanlar birbirini dinleyip onların ne yaşadığını anlamaya çalışıyordu. Bu şekilde bir saygı yumağı oluşuyordu. O saygıyı kaybettiğiniz vakit empatiyi zaten kafadan kaybediyorsunuz. Burada da aynısı mevcut. Karakterler birbirlerine inanılmaz garip bir davranış şekli sergiliyor. Ve bunun sonucu olarak da ortada böyle çok garip bir yapı oluşmuş oluyor. Neyse velhasıl kelam Aldarion en sonunda bir seriyi geziden sonra başkente geri dönüyor. Kralın yanına, Meneldur'un yanına çıkıyor. Ve kral kararını açıklıyor. Diyor ki ben tahtı sana bırakıyorum, asayı sana vereceğim diyor. Númenor'un yeni kralı sensin çünkü durumun ciddiyetini sen benden iyi biliyorsun. Ben bu konuda net bir karar veremem, sen verebilirsin diyor. Bu noktada karşılıklı baba oğul bir nevi birbirlerini anlamaya başlar. Çünkü niye? Onun anlattıkları, bu arada tabii Aldarion babasına çok yakınıyor. Beni diyor, benimle dalga geçer gibi davrandın, beni hiçbir zaman ciddiye almadın diyor. Adam da sen de bana hiçbir zaman gerektiği gibi açıklamadın diyor. Yani birbirleriyle ilk kez ciddi diyalog kurduklarında birbirleriyle uyum sağlamayı başarıyorlar ve Meneldur, o anki aktif kral, Erendis'e bir mektup yazıyor. Çocuklarının, Ankalime'nin, kızın sarayda saray usullerine, yani soyluların, o uzun ömür bahşedilmişlerin hayat öğretileriyle yetişeceğini söylüyor. Bu arada tabii Erendis'in hakkında almayalım. Kızını çok iyi yetiştiriyor. Elfçe konuşmayı biliyor. Birçok konuya hakim. Çok ciddi bilgiler veriliyor Ankalime'ye. Zaten ileride kraliçe olduğunda bu ayrı yetişme tarzlarının bir kombinasyonuyla son derece acımasız, buz gibi, karşı tarafa hiç empati göstermeyen sert bir karakter oluyor. İlk yaptığı iş babasının koyduğu kanunların tamamını kaldırmak oluyor Ankalime'nin. Değişik bir olay yani, bu birbirinizle diyalog, ya daha doğrusu insanlar, topluluklar birbirlerini anlamaya çalışmadıklarında, birbirleriyle diyalog kestiklerinde ne olacağını kısa ama çok net bir hikaye. Yani evet diyeceksiniz ki yani ne var, her gün televizyonda bu tür bayağı vahşi bir sürü şey seviyoruz. Aslında bu o şekilde değil. İlerleyen döneminde belli bir sekansa rivayet. Zaten Tolkien hikayesinde bütün detaylar birbirlerine birleşebildiği için Tolkien evreni tekil. Başta da dediğim gibi kızların 9. yaş gününden sonra bu ikili aslına bakarsanız birbirleriyle hemen hemen hiçbir diyalog kurmuyorlar. Kralımız, yeni kralımız Aldarion devamlı yine gidip gelmeye devam ediyor. Yani yine Orta Dünya ile işini kesmiyor çünkü bu sırada Sauron canlanmaya başladığı için Gil-galad'ın ve o bölgedeki elflerin bir yardım ihtiyacı var. Cücelerle elfler bir aradalar ancak Gil-galad'ın da açıkladığı gibi belli bölgelerde bir Númenor düşmanlığı başlıyor. Zaten Tolkien şöyle diyor, hem çok geç kalmıştı hem çok erken gitmişti. İlginç bir noktası var. Niye geç kalmıştı? Çünkü Númenor düşmanlığı Anakara'da başlamıştı. Niye erken gitmişti? Elflerin o dakikada ona ihtiyacı yoktu. Şunu belirtmekte fayda var. Erendis birçok kez Aldarion'la
eşiyle diyalog kurmaya çalışıyor. Ancak kadının denemeleri kral tarafından hep boşa çıkartılıyor. Artık tamamen kopuklar zaten. Birisi son derece kara bir ruh halinde, diğerisi de tamamen otomatik bir şekilde bütün algısının başka bir yerde olduğu bir dünyanın içine. İlişkileri kalmıyor. Bu çocuklara nasıl yansıyor? Dediğim gibi buz gibi empatisiz bir kraliçe gümbür gümbür geliyor. Şimdi ikinci çağ 882 çok önemli. Niye? Şimdi Tolkien dünyasının ilk boşanması diyebiliriz buna. Aynı zamanda diyemeyebiliriz. Çünkü Tolkien diyor ki ayrıldılar. Ayrıldılar okey, hiçbir diyalogları yok ama boşandılar demiyor. Boşanıp boşanmadıkları tamamen yoruma açık. Ne yaptıkları belli değil. Diyalog kurmadıkları, birbirleriyle yan yana gelmedikleri garanti. Ancak ayrılıyorlar mı, beraberler mi bilemiyoruz. İkinci çağ 985'e geçiyoruz. Tar Aldarion, artık kral tabii. Tar ekini önüne koymamız gerekiyor. Numenor kültürü bu. En son seferinden dönüyor. Böyle bir ifade var. O en son seferinden dönerken eşi onu çok uzun süre, Erendis çok uzun süre bekliyor artık. Çünkü kızı ona da soğuk davranıyor. Krallığın ve o sarayın etkisiyle artık Ankalime annesiyle hemen hemen hiç diyalog kurmuyor. Yokmuş gibi davranıyor. Ki bu arada şunu belirtmekte fayda var. Kızları bazen de çiftliğe kaçıyor baba tarafını deli etmek için. Doğal olarak bu ikisinin çatışması ortaya çok acayip bir şey getiriyor. Akıllı, kültürlü ama aynı zamanda son derece acımasız bir karakter yetiştiriyor bu ikili. İkinci çağ 985'teyiz. Ne dedik? Tar Aldarion son seferden geri geliyor. Eşi onu görmek için çok acayip derecede büyük bir istekle onu bekliyor. Erendis çünkü kızıyla artık diyalog kuramadığı için yavaş yavaş tekrar Aldarion'u kalbinin içine sokmaya başlıyor. Ancak bu noktada Christopher Tolkien'in bir ifadesi var. Bu hikayenin bu noktasından sonra diyor yazılı bir metin, yani solid, o hani elle tutulur bir şey bulmak çok zordu diyor. Birçok kağıt parçasının üzerine birçok alıntı vardı diyor. Birisi diyor işte şöyle bitiyordu, birisi diyor böyle bitiyordu. Bunlardan diyor total bir hikaye çıkarmak çok zor diyor ama tabii ki sizi ilişkinin sonunu söylemeden bırakacak değiliz. Doğal olarak var bir bildiğimiz, biz de oradan gideceğiz. Tam olarak şu şekilde bir ifade bulunuluyor. Notlarda gördüğü bu ifadeyi şu iki şekilde yorumluyor Christopher Tolkien ve olarak bize bırakıyor. Şimdi beklentilerden biri Romenna körfezine gidip Erendis'in kendi hayatına son vermesi. Çünkü yine gecikerek geliyor kral. Yine yani beklediği veya beklendiği veya söz verildiği zaman da gelemiyor. O yüzden de bu noktada suların üzerinde hayatını sona erdi diyor gibi bir ifade olabilir. Bunu kendisinin sulara atlayarak hayatına son verdi olarak algılayabiliriz. Ben biraz daha bunu tercih ettim ki bunun üzerinde daha fazla duracağım. Tabii bunu istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Başka yerlere de gidebilir ama Tolkien bu konuyla ilgili çok bir detay vermemiş. Ancak bilinen bir gerçek var. Hani bu ilişki hiçbir zaman iyiye dönmüyor ve bu iki karakter, dediğim gibi yani orta dünyanın en az bilinen ilişkilerinden biri Aldarion'la Erendis'in ilişkisi. Ama bence fena bir hikayesi yok. Sürükleyiciliği var. Dizi olsa seyredilir bana göre. Bu ikiliden sonunda Ankalime gibi ilk hükümdar kraliçe geliyor ve dediğim gibi gelir gelmez yaptığı ilk iş Aldarion'un koyduğu bütün kanunları siliyor, yeniden kanun yapıyor. Öyle ilginç bir karakter. Bu noktada ufak bir alıntı yapacağım. Daha doğrusu bir bilgi vermek zorunda hissediyorum kendimi. Tolkien 1965 yılında Dick Plot, bir arkadaşı, ona bir mektup yazıyor. Bunu Letters from Tolkien, J.R.R. Tolkien kitabında. Bu kitabın 276. mektubu, bu bahsettiğimiz mektup. Orada belirttiği üzere Numenor'un tarihçesi, yani Numenor hikayeleri yıllık yazılıyor. Yani bütün yöneticiler, bütün olaylar yıllık bazda yazılıyor. Bir tek tamamlanmaya yakın, neredeyse tamam diyebileceğiniz tek hikaye bu. Bunu da şuna bağlıyor Tolkien orada yaptığı açıklamada, hani Numenor'da olarak ana karaya bir güruh gönderiyor. O düşüş, o bitişten sonra bu Atlantis hikayesinin sonunda doğal olarak ana karaya giden Numenorlar oluyor. Onların da sakladıkları belli hikayeler, belli kültürler var. Diyor ki orta dünyaya bu yansımayı verecek olan hikaye bu diyor. O yüzden bunun detayları daha net diğerlerine göre. Diğerleri kısa, tıkır tıkır alıntılar ama burada böyle hani vurucu bir hikaye olması amaçlı öyle bir şey yazmış. Bilmiyorum, belki tamamlasaydık ki rivayet o ki 1965'te tamamlandığı bu hikayenin ama sonunu bulamıyor Christopher
Tolkien. Tabii ki bu kitabı Humphrey Carpenter biliyorsunuz bir araya getiriyor o mektupları falan. Hani burada başka yorumlar oluyordur. Bunu biraz böyle internette çabalayıp hani bulunabiliyor birçok şey. Forumların birçoğunda yazıyor. Hatta bazı akademik yine kağıtlarda vardı bu tartışma. Bu ikilinin ilişkisini akademisyenler de incelemiş. Yani bunun üzerine tez yazanlar var. İlginç geldi bana da o yüzden aktarmak istedim ama hani sonuç olarak hikaye böyle bir şey. Mutlu bir sonu yok. Genelde Tolkien evreninin hani en trajik ilişkilerden bir tanesi işte Arwen'le Aragorn. Niye Arwen hani Aragorn'un doğal olarak ne kadar uzun ömürlü olursa olsun gidişini görüyor. Soluyor daha sonra da Arwen ve bunu kabulleniyor. Bilerek başlıyor. Ama o yine bir nevi kendi aralarında son derece mutlu bir sinerjileri var. Burada baştan aşağı drama, baştan aşağı trajedi, devamlı kavga dövüş var. Tamamen yanlış anlaşılmalardan oluşuyor işin konu tarafı. Kişiler gururlarını sarılıp böyle seviyorlar gururlarını. Tamamen biz haklıyız diyorlar. Ortalık karışıveriyor. Çok egzantrik olduğunu düşünüyorum. Güzel bir kitap bu arada. Kitabı da okuyabilirsiniz. Eğlenceli bir kitap. Sonuçta bitmemiş öykülerden çıkartılıp işte Silmarillion'da parçaları olup falan ortalığa çıkan bir kitaptan bahsediyoruz Numenor hikayesinde. Ve Tolkien evreninde de gayet ciddi bir yeri kapladığını biliyoruz. Tolkien evreninde Aldarion Erendis aşk sarmalının detaylarını Smeagol'un evinde inceledik. Hikayeyi bulacağınız kitap belli. Tüm detaylarıyla. Smeagol'un evinde Tolkien evreninin en dramatik bana göre hikayelerinden biriydi bu. İnceledik, detayları verdik. Aynı zamanda da çok böyle hani suyun üzerinde olan bir hikaye değildi. Ben bilinsin de istedim açıkçası. Yani Eowyn'le Faramir'in ilişkisi ki ikisi de çok ön planda olan karakterler bu kadar detayı yok. Öyle bir acayip bir durum var. O açıdan hem Christopher Tolkien'in çabaları da boşa gitmesini istedim. Hikayemiz bu şekilde sona eriyor. Numenor tarihçesinin içinden bir kupleyi aldık. Burada seslendirdik. Smeagol'un evinde buraya kadar bizimle kalan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.